Selamünaleyküm arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki sizden birinizin yemek kabına sinek düşecek olursa onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur. Konumuza devam etmeden önce bu gibi faydalı videoların daha fazla kardeşimize ulaşması ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahye dayanarak konuştuğu hususunda Müslüman olmayan biyoloji alimlerini dahi ikna edecek mahiyette mucizevi hadiselerden biridir. Zira Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mikrobiyoloji ilminin hiç olmadığı bir devirde Arabistan gibi hiçbir tabiat ilminin mevzu bahisi olmadığı bir diyarda bugünkü ilmin sadece bir terminoloji farkıyla ifade ettiği mühim bir vakayı eksiksiz ifade buyurmuştur. Sinekte insan sağlığı için zararlı ve faydalı maddeler var. Bu maddeler dengeli bir şekilde yer almaktadır. Bir kanadında zararlısı, bir kanadında faydalısı vardır. Hadis muhtelif tarihlerden gelmiştir. İbn-i Mace, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan yapılan rivayette sineğin iki kanadının birinde zehir, diğerinde şifa vardır. Eğer bir yemeğe düşerse onu içine iyice batırın, sonra çıkarıp atın. Çünkü o önce zehirli kanadını banar, şifalı kanadı geri bırakır buyurulmuştur. Bu rivayetten anlaşılacağı üzere tamamını batırma emri sineğin dışta kalan kanadındaki şifanın yemeğe geçmesi içindir. Çünkü hadis zehirli kanadı üzerine düşerek öncelikle onu yemeğe batırdığını, diğer kanadı dışarıda kaldığı için o kanattan geçen zehiri zararsız kılacak şifanın panzehirin gerideki kanatta kaldığını belirtmektedir. Tamamı batırılınca dışarıda kalan kanattaki panzehir de yemeğe geçeceği için öbürünün vereceği zarar bertaraf edilmiş olmaktadır. Bezzar'ın bir rivayetine göre Enes radıyallahu anh'ın kabına sinek düşer. Enes sineği parmağıyla 3 kere batırır ve Bismillah der. Sonra da Resulullah bize böyle yapmamızı emretti açıklamasında bulunur. Sineğin zehirli kanadı hangisi? İbn Hacer bunu açıkça söyleyen rivayete rastlamadığını, ancak bazı alimlerin düşünerek sineğin sol kanadıyla korunduğunu, dolayısıyla bunun zehirli kanatı olduğunu, şifanın da sağ kanadında bulunması gerektiğini söylediğini belirtir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün söz ve davranışlarının ilahi bir temele dayandığını, bu yüzden onlarda hata ve yanlışlık olmayacağını bilen bir mümin için bu hadisin de muhakkak mantıki açıklaması vardır. Ancak anlaşılması için belki asırlar geçmesi gerekir. Şöyle ki tıbbi olarak sineğin vücudunun bazı bölümlerinde patojenlere hastalık sebebi olan mikropları taşıdığı bilinmektedir. Bu 14 asır önce tecrübi tıbbi bilginin olmadığı bir dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ve ihtiyarlık dışında çaresinin yaratılmadığı hastalık olmadığını da bildirmektedir. Bu yüzden modern zamanlarda bakteriler gibi zararlı organizmalara karşı penisilin başta olmak üzere antibiyotikler keşfedilmiş ve kullanılmaktadır. Öyleyse bu esrarlı tavsiyenin tıbbi mantığı nedir? Sinek bedenlerinde antibiyotik olduğu bilimsel deneylerle anlaşılmıştır. Bir grup Avusturyalı araştırmacı tüm çabalarını bunun üzerine harcıyor. Macquarie Üniversitesi Biyoloji Bilimleri bölümünde bir grup araştırmacı sineklerin çürük et, meyve ve gübre dahil olmak üzere her türlü pisliğe karşı dayanıklı olduğu teorisinden yola çıkarak sineklerin sahip oldukları bu antibakteriyel özellikleri farklı gelişim evrelerinde ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yaptılar. Grubun yeni keşfini Melbourne Mikrobiyoloji Konferansı'nda tanıtan Miss Joanna Clarke, çalışmalarının yeni antibiyotiklerin bulunması için yapılan küresel araştırmaların ufak bir parçası olduğunu, fakat kimsenin daha önce bakmayı akıllarına getirmedikleri bir yere odaklandıklarını söylüyor. Bahsettiği bu proje aynı zamanda onun doktora tezinin bir parçası. Miss Clarke, mide içerisinde de meydana gelen antibakteriyel özelliklerin sinek bedeni üzerinde mevcut olduğunu söylüyor ve her iki yerde de bu aktiviteleri görebileceğimizi belirtiyor ve sinek bedeni üstüne yoğunlaşmamızın sebebi daha kolay ayrışılabilir yapıda olmasıdır diye ekliyor. Ayrıca Suudi Arabistan Qasim Üniversitesi Medikal Mikrobiyoloji bölümünde yapılan bir deneyin sonuçları bunun bilimsel mantığını göstermiştir. Yapılan deney ve sonuçları şöyledir. Deney A. Kültürlü su örneği steril su içeren kaptan alınmıştır ve kaba sinek düşmüştür. Sinek batırılmamıştır. Kültür deneyi için kaptan alınan su, E. coli tipi patojenik mikrop üreten bakteriyel çoğalma görülmüştür. Kap 1 kültürlü su örneği aynı kaynak kabından alınmıştır. Bu sefer sinek suya tamamen batırılmıştır. Kap 2'de görülen bakteriyel çoğalmanın tamamen kaybolduğu açıkça görülüyor. Kap 1'de çoğalan yeni bakteri Actinomyces olarak bilinir ve faydalı antibiyotikler bundan elde edilebilir. Bunun Kap 2'de bulunan bakteriyel çoğalmayı nasıl engellediği açıkça görülüyor. Mikrobiyolojideki en son araştırmalar Hazreti Peygamber'in aleyhisselam 1400 sene önce bildirdiği tavsiyenin tıbbi izahını yapmakla adeta onun tasdik etmektedir. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.